Merhaba çocuklar. Günün birinde Keloğlan gurbete çıkmaya karar vermiş. Heybesini hazırlamış. Anasıyla helalleşmiş. Çıkmış yola. Sırtında torbası, elinde değneğiyle yürümeye başlamış. Evden çok uzaklara gitmiş. Bir köye yaklaşırken hava iyiden iyiye kararmış. Çalılıkların ardında da bir kara atlı verilmiş. Keloğlan hemen bir ağacın arkasına gizlenip adamı gözetlemiş. Adam koynundan çıkardığı oradaki bir çalının dibine gömmüş. Sonra da oradan uzaklaşmış. Keloğlan bir süre bekledikten sonra oraya varmış. Yerlere dikkatlice bakmış. Adamın kazdığı yeri bulmuş. Toprağı kazmaya başlamış. Biraz kazdıktan sonra gözlerine inanamamış. Çünkü toprağın altında bir torba dolusu altın varmış. Keloğlan düşünmüş, taşınmış. Bu altının çalıntı olduğuna karar vermiş. Hem onu sahibine vermek hem de bundan yararlanmak için bir plan kurmuş kendince. Torbayı başka bir yere gömmüş. Düşmüş yola. Değneğini vura vura yürümüş. Sonunda köye varmış. Doğruca köy odasına gitmiş. Kapıyı açıp "Selamun aleyküm ağalar" diyerek içeriye girmiş. Köylüler bir yabancının geldiğini görünce onunla ilgilenmişler. "Buyur buyur" deyip konuya yer göstermişler. Eline bir bardak çay verip halini hatırını sormuşlar. Keloğlan'a ne iş yaptığını sorduklarında Keloğlan onlara "Ben fal bakarım ağalar" demiş. Fal bakar, yitikleri bulur, geleceği okurum. Bunu duyan köylüler Keloğlan'a daha saygılı davranmışlar. Köylerine onur verdiğini söyleyerek onu birkaç gün misafir etmeye karar vermişler. Hemen önüne büyük bir sini içinde yemek getirmişler. Keloğlan buna çok sevinmiş. Çünkü sabahtan beri hiçbir şey yememiş. Karnı açlıktan zil çalıyormuş. Önüne konan yağı, balı, peyniri, sıcak gözlemeyi indirmiş mideye. Üstüne de okkalı bir kahve içmiş. Bir köşeye serdikleri yatağa uzanmış. Sabaha kadar deliksiz bir uyku çekmiş. Ertesi gün sabah olunca köyden bir kese altının çalındığını söylemişler Keloğlan'a. Keloğlan, "Bir tas içinde su getirin bana" demiş. Köylüler hemen bir tas bulup içine de su doldurup Keloğlan'ın önüne koymuşlar. Keloğlan'ın ne yapacağını görmek için de etrafına toplanmışlar. Keloğlan da anlamsız anlamsız mırıldanarak ellerini suya batırmış. Sonra ıslak ellerini yüzüne sürmüş. Bir an düşünür gibi yapmış. Sonra da köylülere altın dolu torbayı gömdüğü yeri tarif etmiş. Köylüler koşup gitmişler Keloğlan'ın tarif ettiği yere. Altın torbasını elleriyle koymuş gibi kolayca bulmuşlar. Bu olay Keloğlan'ın saygınlığını arttırmış. Onu yere göğe koyamamışlar. Namı da çevre köylere kadar yayılmış. Günün birinde eşeğini kaybeden bir köylü içinde suya bakmış. Sonra adamı başından savmak için "Senin eşeğin ne yerde ne de gökte, ortada bir yerde" demiş. Köylü aranıp dururken eşeğini küçük bir tahta köprüde bulunca sevinç içinde köye dönmüş. Herkese olanları anlatmış. Bu olay da Keloğlan'ın ününe bir ün katmış. Keloğlan'ın ünü köyden köye, köyden kasabaya yayılmış. Eşeğini bulan adam bir gün padişahın bulduğu kente gitmiş. Keloğlan'ın yitik eşeği nasıl bulduğunu anlatınca bu haber padişaha kadar ulaşmış. Padişah da ne zamandır bir falcı ararmış meğer. Babasının emanet ettiği kılıcının sırrını çözdürmek için. Kılıcın sırrını çözmesi için o güne denk denemediği falcı, bilgin, büyücü kalmamış. Kılıcın sırrını bir türlü çözememişler. Padişahın adamları Keloğlan'ı bulunduğu köyden apar topar aldıkları gibi yaka paça padişahın huzuruna çıkarmışlar. Keloğlan çok korkmuş. Padişahın derdini çözümleyemezse kellesinin gideceğini biliyormuş. Bu nedenle padişaha "Ben falcı falan değilim" demiş. İse de padişah dinlememiş. Padişah kılıcı Keloğlan'a göstermiş. "Ben çok küçükken babam bu kılıcı bana verirken büyüyünce sırrını çözmemi vasiyet etmişti. Ama bugüne kadar bu kılıcın sırrını hiç kimse çözemedi" demiş. Şimdi Keloğlan bu sırrı çözecek. Padişah da ona "Ne dilersen dile benden" diyecekmiş. İyi hoş ama
Keloğlan bunca bilginin, falcının, büyücünün çözemediği sırrı nasıl çözecekmiş? Keloğlan içinden çekirge bir atlar, iki atlar diye söylenmiş. Padişah Keloğlan'a bugüne kadar kılıcının sırrını çözmek için ortaya çıkıp da başaramayan 40 kişinin kafasının nasıl vurulduğunu anlatmış. Bu sözleri duyan Keloğlan'ın korkusu daha da artmış. Bu beladan nasıl kurtulacağını düşünmeye başlamış. Padişah, sana yarına dek müsaade demiş. Bu sırrı çözersen senin için yokluk yok artık. Ama sırrı çözemezsen kel kafan da yok. Bunu iyi bilesin Keloğlan. Keloğlan bakmış bir kaçacak yol bulamamış. Zamandan kazanmak için padişaha bana 40 gün izin verin. 40 gün sonra bu işi bitmiş bilin demiş. Padişah hay hay demiş. Bu iş için 40 yıldır bekliyorum. Ne yapalım? 40 gün daha bekleriz demiş. Keloğlan'ı bir odaya kapamışlar. Kılıcı önüne koymuşlar. İstediği cevizi, inciri çuval çuval yığmışlar. Her öğün en güzel yemeklerden getirmişler. Keloğlan 40 gün 40 gece düşünmüş. Kılıcın sırrını çözememiş. 40. gün sabah erkenden uyanmış. Düşünmeye başlamış ama nafile. Sırrı çözememiş. Kellesi gideceği için öfkelenmiş. Kılıcı eline alarak lanet olsun senin altınından da elmasına da diye söylenmiş. Sonra o öfkeyle kılıcı sapından tuttuğu gibi duvara vurmuş. Ama öyle hızlı vurmuş ki kılıç sapından kırılmış. Keloğlan elinde kalan sapa dikkatlice bakmış, şaşırmış kalmış. Çünkü sapın içinde bükülmüş bir kağıt varmış. Kağıdı yırtmadan çıkarmış. Kağıtta bir şeyler yazıyormuş. Ama Keloğlan'ın okuma yazması olmadığı için okuyamamış. Bu sırada verilen 40 günlük mühlet de sona ermiş. Padişahın adamları Keloğlan'ı yaka paça padişahın huzuruna getirmişler. Keloğlan elindeki 40 kılıcı sapı ile içinden çıkardığı kağıdı padişaha uzatmış. Padişah Keloğlan'ın uzattığı kağıttaki yazıları okumaya başlamış. Okudukça da şaşkınlığı artmış. Çünkü kağıttaki yazı babasının yazısıymış. Oğluna yazdığı mektupta şöyle diyormuş. Yiğit şehzadem, saltanatım sana kalacak. Ama çok küçüksün. Bugünlerde ölüp gidersem ortalıkta kalmandan korkuyorum. Bunun için sana bir hazine sakladım. Gömüldüğü yeri de bu kağıtta gösteriyorum. Sen büyüyüp kılıcın sırrını çözünce bu hazine senin olacaktır. Sen de padişah olmasan bile bu hazine ile rahat bir yaşam sağlarsın kendine. Hemen mektupta belirtilen yere gitmişler. Adamlar toprağa kazınca gerçekten çok büyük bir hazine bulmuşlar. Padişah bu işe çok sevinmiş. Hem hazineyi bulduğu için hem de babasının vasiyetini yerine getirdiği için Keloğlan'a dile benden ne dilersen, ne istersen vereceğim demiş. O zaman Keloğlan bulunan hazineden ufak bir pay ve padişahın güzel kızını istemiş. Padişah önce karşı çıkmış bu isteğe ama sonra verdiği sözü hatırlamış. Keloğlan ile kızını evlendirmiş. Hazineden de büyük bir pay vermiş. Keloğlan padişahın kızı ile mutlu bir hayat sürmüş. Onlar ermiş muradına, biz gidelim diğer masallara.